Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3 boyutlu kare kutucuklu bu güzel lif modelini çalışacağız. Lifimizin yapımı oldukça basit. Ters örgü, düz örgü, ajurlar ve kesme işlemlerinden oluşan herkesin yapabileceği basitlikte bir model arkadaşlar. Lifimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz bundan sonra yayınlayacağım bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden bu modeli yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Lifimizin yapımına geçelim. Evet, yine lifimi başladım. Kenar modelimin ilmekleri hariç orta kısımda 21 tane ilmeğim var arkadaşlar. Buradan model kurulumuna başlıyorum. Kenar modelimden sonra doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek bir kesme yapıyorum. Doladım. Bir ilmek örüyorum. Tekrar doladım ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek ördüm. Doladım ve kenar modelimin ilmeklerini örüyorum. Hemen hızlıca arka yüze geçeceğim. Evet, arka yüze geçtim ve ajuruma gelinceye kadar bütün ilmeklerimi yine ördüm. Ajurumu düz örüyorum. Ortadaki bir ilmeğimi arka yüzden ters örüyorum. Tekrar kalan ilmeklerim haroşa ve hemen hızlıca ön yüze geçelim. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Bakın, ilk ajurumuzu yaptık. Kenar modelinden sonra doluyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 9 doladım. Bakın, bu ortada bir ilmeğimizi arka yüzden ters örmüştük. Şimdi burada bu ortadaki ilmeği baz alarak devam edeceğiz. Burada ortadaki ilmekten önceki ilk ilmeği doladım. Bakın, doladım ve ortadaki ilmekten önceki bir ilmeği ters ördüm. Ortadaki ilmeğim düz, yanındaki ajurumun üzerindeki ilmeğim düz. Ajurumu doladıktan sonra bir ters ilmek ördüm ve 2 ilmek düz ördüm. Tekrar doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Tekrar 8 ilmeğimi örüp kenar dolamamı yapıp arka yüze geçiyorum.
Evet, arka yüzdeyim ve yine bakın doladığım ilmeğe gelinceye kadar ördüm arkadaşlar. Burada bu ortadaki ilmeği arka yüzden ters örüyorduk arkadaşlar. Şimdi buradan sonra bu doladığım ilmeği ters ördüm. Sıradaki ilmeği ters ördüm. Üçüncü ilmeğim yine ortadaki bir ilmeğe denk geliyor. Bunu da ters örüyorum. Kalan iki ilmeğimi arka yüzden düz örüyorum. Daha sonra diğerlerini yine haroşa olarak devam edip ön yüze geçiyorum. Evet, tekrar ön yüze geldim. Yine kenar modelimden sonra arttırmamı yapıp 8 ilmeğimi ördüm ve bakın ajurumdan önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım ve doladığım ilmekten sonra 1 2 ilmek ters ördüm. Bakın bu ortadaki ilmeğimi düz örüyorum ve sonrasında kalan 2 ilmeğimi de yine düz ördüm. Tekrar doluyorum ve 2 ilmeği birlikte örerek kesip 8 ilmeğimi örüp arka yüze geçiyorum. Evet arkadaşlar, bakın modelimiz bu şekilde. İlk 3 ajurunu yapmış olduk. Şimdi burada bu ortadaki ilmeğin solundaki ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sağındaki ilmeklerimizi ters öreceğiz ön yüzde. Arka yüzde de bu kısmı yine arka yüzden ters örüyorum. Bu kısmı da arka yüzden düz örüyorum. Yani modelimiz hem çift taraflı kullanılabilecek bir model hem de farklı ve güzel bir model. Yeni yapanların da kolaylıkla yapabileceğini düşünüyorum. Sadece düz ve ters örgü ajurlarla oluşan basit bir örnek. Şimdi hemen kenar modelimi artırıp modelimin olduğu kısma kadar hızlıca geleceğim. Evet, bakın yine arka yüzde ajuruma doladığım ilmeğe geldim. Bu doladığım ilmeği arka yüzden ters örüyorum ön yüzde düz düşmesi için. Sıradaki ilmeğim yine ters. 2 3 ve 4 ilmek ters ördüm. Bakın ortadaki ilmeğimiz de arka yüzde ters olmuş oluyor ama ön yüzde düz oluyor. Şimdi kalan 3 ilmeğimi de 1 2 ve doladığım ilmek 3 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Arka yüzde burayı düz örüyorum. Ön yüzde ters örüyorum. Yine kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüp ön yüze geçiyorum. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Kenar modelimi ördükten sonra doladım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek ördüm. Bu kısım sürekli 8 ilmek olarak ilerleyecek arkadaşlar. 8 ilmek ördüm. Bu iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 9 oldu arkadaşlar. Tekrar sayarsanız kestiğimiz ilmeği de sayacağımız için 9 olacak. Sonradan böyle sayıp ya benim 9 çıkıyor niye demeyin. Kestiğimiz ilmeği bazen bazı sayıyor, bazı saymıyor. Bununla birlikte 9 ilmeğimiz var arkadaşlar. Şimdi kestim, yine doluyorum. İlk ilmeğim ters, ikinci ilmeğim ters, üçüncü ilmeğim yine
ters. Kalan ilmeklerim düz. 1 2 3 4. 4 ilmeğimi de düz ördüm. Doluyorum ve 2 ilmeği birlikte örerek kesip 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek ördüm. Doluyorum. Kenar modelimin ilmeklerini örüp arka yüze geçeceğim. Evet, tekrar arka yüzdeyim ve bakın doladığım ilmeğe kadar yine geldim. Burada doladığım ilmeği ters örüyorum. İkinci ilmeğim yine ters. 3 4 ve 5. 5 ilmek ters ördüm. 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Doladığım ilmekle birlikte toplam 4 ilmek de düz ördüm. Bakın modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Tekrar kalan ilmeklerim haroşa, hızlıca ön yüze geçelim. Evet, yine ön yüzdeyim. Kenar modelimin ilmeklerinden sonra doluyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 9. Doladım. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Yine 2 3 ve 4. 4 ilmek ters ördüm. Yine 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek düz ördüm, doluyorum ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde, bakın yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Modelimin yani bu V ajurlarımızın sağ tarafı ters örülürken sol tarafı ön yüzden düz örülecek. Arka yüzden bir taraf yine ters olurken diğer taraf düz örülecek. Model bu şekilde bir süre devam edecek. Buradaki ajurlarımızı aynı şekilde arttıralım. Belli bir sayıya gelinceye kadar öreceğim arkadaşlar. Tekrara giren bir kısım burası. Aynı şekilde devam edelim. Bu ortadaki sayımız tek sayı olacağı için 9 ilmeğimizin 4 tanesi ters örülürken 5 tanesi de düz örülüyor arkadaşlar. Gayet de şık bir model oldu arkadaşlar. Bu modeli ben Pinterest'ten gördüğüm bir şablondan uyguladım. Hem basit hem de güzel, şık duran bir model oldu arkadaşlar. Herkesin de yapabileceği basitlikte bir model. Şimdi ben dediğim gibi modelimi biraz ilerletip hemen döneceğim arkadaşlar. Modelimi ilerlettim. Şu an toplamda kenar kısımdaki ajurlarımın sayısı 13 tane. 13 tane ajurum oluncaya kadar devam ettim. Ve şu an buradan sonra bakın modelimiz iyice ortaya çıktı. Bu V ajurlarımızın bir tarafı ters örgü, bir tarafı da bu şekilde düz örgü. Şimdi burada yine kenar modelimi eksilttim, doluyorum ve örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 ilmek ördüm. Bakın son ördüğüm ilmek
bu ajurumun, son ajurumun üzerindeki ilmek. Ajurumun üzerindeki ilmeği ördükten sonra tekrar doluyorum ve bakın bu iki ilmeği bu şekilde geldiği gibi düz örerek kesiyorum ve düz örmeye devam ediyorum. Bakın şimdi bu ters örgü yaptığımız kısmın üst kısmı buradaki gibi düz olurken bu düz örgünün üstünün de burada yapmış olduğumuz gibi ters öreceğiz. Doladım ve kestim. Şu an kestiğim ilmekle birlikte 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve bu ortadaki ilmeği de örüyorum. 12 ilmek düz ördüm. İlmek düz ördükten sonra kalan ilmeklerimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek ördüm. Bu ajurumdan önceki 2 ilmeği bu şekilde ipimi öne alarak ters olarak kesiyorum. Doladım ve kalan ilmeklerimi yine haroşa olarak devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar düz örgümüzün üzerine bundan sonra ters örgü yapacağız. Ters örgümüzün üzerine de düz örgüler yapacağız ve bir kare desen oluşturup karenin dört tarafına da farklı bir şekilde üçgenler yapacağız. 2 tane düz örgüden oluşan üçgenimiz olurken 2 tane de ters örgüden oluşan üçgenlerimiz olacak. Ve bu V ajurlarımızı şimdi üst tarafta kapatarak üçgen ajurlar yapacağız ve kare görüntüsü elde edeceğiz. Modelimizi bu şekilde tuttuğumuzda kare, bu şekilde tuttuğumuzda da baklava deseni elde etmiş olacağız. Şimdi hemen hızlıca örüp arka yüze geçiyorum. Evet, arka yüzden doladığım ilmeği de haroşa olarak ördüm. Buradaki ilmeklerimi ön yüzde ters düşecek, arka yüzde düz düşeceği için düz olarak örüyorum. Evet, modelimin yarısına geldim, bakın. Doladığım ilmekten sonra 2 4 6 8 10 ve 11 ilmek ördüm düz şekilde. Şimdi burada kalan kısmı da ters olarak öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi yine ajurumu ve kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüp hemen ön yüze geçeceğim.
Evet, tekrar ön yüzeyim, kenar modelimi yine arttırdım. Dolamamı yapıyorum ve örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 ilmek ördüm. En son yapmış olduğum ajurun üzerine ördükten sonra dolamamı yapıyorum ve 2 ilmeğimi yine düz olarak kesiyorum. Kestiğim ilmek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 ilmek düz ördüm. Tekrar ters kısmına geçip ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği ipimi öne aldım ve ters şekilde 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. Dolamamı yapıp yine kalan kısmı haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde birkaç sıra modelimi ilerleteceğim arkadaşlar. Bu lifimizi, modelimizin ikinci kısmını yaparken dediğim gibi ters örgülerimizin üzerine düz örgüler gelirken düz örgümüzün üzerine de yine ters örgülerimiz geliyor. Buradan geldiğimiz zaman ajurumuzun üzerini ördükten sonra dolayıp kesme işlemi yapıyoruz. Burada da ajurumuzdan önceki 2 ilmeği keserek dolamamızı yapıp ipimize devam ediyoruz. Arka yüzde de yine aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu kısmı arka yüzden düz örerken bu kısmı da arka yüzden ters örüyoruz. Şimdi birkaç sıra ilerleteceğim lifimi. İkinci modelin kuruluşunu göstereceğim. Sıraya geldiğim zaman ve birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, yine modelimi bir sıra daha ilerlettim. Modelimizin alt kısmında 13 tane ajur vardır şu kısma kadar. Kesme işlemini, yani modelimizin üst kısmını yaparken de 3 tane ajur daha yaptım. Yani toplamda şu an alttan V şekilde gelen ve şuradaki 3 ajurum da dahil toplamda 16 ajurum var. Şimdi burada hemen ikinci modelimizin kuruluşuna geçiyoruz. Kenar modelimi ördüm. Dolamamı yaptım ve yine 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Doladım. 1 ilmek ördüm. Tekrar doladım ve yine 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Daha sonra yine 1 2 3 ve 4 ilmek ördüm. Kestiğim ilmekten sonra 4 ilmek daha ördüm. Bakın buradaki yeni açmış olduğum modelin şu ajurundan sonra toplamda 5 tane ilmeğim oldu. Buradaki ajurumun üzerine ördüm ve yine buradaki modelimin dolamasını yapıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra kestiğim ilmekle birlikte yine 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek düz ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. Ve yine dolamamı yaptım. İki ilmeği birlikte örerek ters ilmeğimi kestim ve doladım. Tekrar 1 2 3
4 ilmek haroşa olarak ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir ördüm, doladım. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kestiğim ilmekten sonra 1 2 3 4 5 6 7 ve yine 8 ilmek ördüm. Dolamamı yapıp kenar modelimin ilmeklerini örüyorum. Şimdi modelimiz bu şekilde arkadaşlar. İkinci modelin kuruluş sırası bu şekildeydi. Ben şimdi bu modelimi de bitireceğim. Şu ortadaki ilk yapmış olduğumuz modelin son sırasını gösteririm. Bu arada buradaki yeni açmış olduğumuz modellerin ajurları V şeklinde ilerlerken bu ilk yaptığımız modelimizde üçgen şekilde kapanacak arkadaşlar. Şimdi ben bu ikinci modelimi ilerletirken buradaki modelimi de yine aynı şekilde ilerleteceğim. Modelimin son sıralarına doğru yine birlikte devam ederiz arkadaşlar. Şimdi bu sırayı bir defa daha tekrar edelim. Kenar modelimden sonra doladım. 2 4 6 8 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Doladım, bir ördüm, doladım. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 4 ilmek ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 2 4 6 ve 8 ilmek düz ördüm. 2 4 6 ve 7 ilmek ters ördüm. 2 ilmeği birlikte ters örerek kestim. Doladım. 2 4 ilmek yine haroşa olarak ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Doladım, bir ördüm. Doladım ve yine 2 ilmeği birlikte örüp 8 ilmeğimi ördüm ve kenar modelimi yaptım arkadaşlar. Yine modelimiz aynı şekilde ilerleyecek. Buradan sonrası yine tekrara girecek arkadaşlar. Şimdi bu ilk modelimizin son sırasına kadar ilerletelim. Yandaki modellerimiz de buradan sonra aynı altta yapmış olduğumuz gibi ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi bu modellerimizi yani 3 modelimiz aynı anda ilerleyecek. Bunları ilerletip gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk modelimizin son sırasındayım şu an. Modelimiz bu şekilde ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi oldukça tatlı bir model oldu. Şimdi eksilterek orta kısımda son 3 ilmeğim kalıncaya kadar devam ettirdim. Yandaki modelimiz de bu şekilde devam ediyor. Tıpkı altta ilk modelimize başladığımız gibi bunu da 13 tane ajur oluncaya kadar devam ettireceğim ve daha sonra kesme işlemine başlayacağız. Şimdi bu modelimi dediğim gibi yanda devam ediyor. Yine doladım. İlk modeliminden sonra 5 ilmek oldu yine ajurumun üstündeki ilmeğimle birlikte. Şimdi doluyorum ve bakın ortadaki 3 ilmeğimin 2 tanesi düz ilmek, bir tanesi de ters ilmek. Bu 3 ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum. 2 tanesi düz, bir tanesi ters olduğu için üçünü birlikte düz olarak kestim ve doladım. Daha sonra diğer modelime doğru ilerliyorum arkadaşlar. Bu modelimizin son sırasıydı dediğim gibi. Bunu da kısaca göstermek istedim. Yine aynı şekilde yandaki modellerime devam ediyorum. Şimdi bu modelimi bitirdim arkadaşlar. İlk modelimiz bitti. Bundan sonra bu ilk modelimizin üzerini haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Sadece yandaki iki modelimiz ilerleyecek. Yine bu yandaki iki modelimizin de ajurları 13 tane oluncaya kadar devam ettirelim. Daha sonra yine 3. modelin kuruluş sırasında birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk modelimizi bitirmiştik. Dediğim gibi ilk modelimizin üzerine artık haroşa olarak ördük. İkinci modelimizi de 13 tane ajuru oluncaya dek arttırdık. 13 tane ajurdan sonra kesme işlemine başlayarak 3 tane ajur da bu şekilde yaptık. Ve şimdi burada 3. modellerimizin kuruluş sırasındayız. İlk sırasındayız. Şimdi 3. modelimizi de birlikte kuracağız. Kenar modelinden sonra doladım. 2, 4, 6 ve 8 ilmek ördüm. Şimdi tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dediğim gibi bu kenar kısmımız sürekli 8 ilmek olacak ve 2 ilmeği birlikte örerek kestiğimiz ilmekle birlikte 9 ilmek. 2 ilmeği birlikte örerek kestim, doluyorum. 1 ilmek ördüm, doladım. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra kestiğim ilmekle birlikte 2'ye
3, 4 ve 5 ilmek ördüm. Doluyorum. Buradaki modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Kestiğim ilmekle birlikte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane düz ilmek ördüm. Ters ilmeklerime geçerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. 8 tane de ters ilmek örmüş olacağım. Ters kesmek biraz daha zorluyor arkadaşlar. Evet, 2 ilmeğimi de birlikte ters örerek kestim. Doluyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 5. Bakın tam bu alttaki modelimizin aynı hizasından yapmış olacağız. Doluyorum. 1 ilmek örüyorum. Doladım. Ve 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Örmeye devam ediyorum. Kestiğim ilmekle birlikte 3, 4 ve 5 ilmek ördüm. Doluyorum. Yine buradaki modelimin de 2 ilmeğini birlikte düz örerek kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmek düz ördüm. Ve yine ters ilmeklerime geçerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeği de ters örerek kesiyorum. 8. 8 tane de ters ördüm ve doluyorum. Yine 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 5. Doladım. 1 ördüm, doladım. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestiğim ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ilmek ördüm, doluyorum ve kenar modelimin ilmeklerine geçiyorum. Şimdi buradan sonra arkadaşlar aynı şekilde modelimiz devam edecek. Buradan sonra artık göstereceğim çok bir şey yok. Lifinizi yarısına gelinceye kadar kaç tane model koymak istiyorsanız o kadar büyütebilirsiniz arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle 4 ya da 5 tane koyulabilir diye düşünüyorum. Evet, lifimiz bu şekilde arkadaşlar. 3. modelimizin de kuruluş sırasını gösterdim. Bundan sonra lifimiz aynı şekilde devam edecek. 13 tane ajurumuz oluncaya dek arttırıyoruz. 13 taneden sonra 3 tane ajurda da modelimizin ikinci yarısına geçiyoruz ve eksiltme işlemi yapıyoruz. 3. ajurumuz bittikten sonra 4. ajurumuzu doladığımız sırada yeni modelimizi sürekli kuruyoruz. Bundan sonra aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Tekrara çok girmek istemiyorum. Bunu da yine şu iki modelin üst üste geldiği kısmı karıştıran arkadaşlarımız olduğu için göstermek istedim. Şimdi ben lifimi yarısına gelinceye kadar devam ettireceğim. Yarısından sonra yine kesme işlemiyle birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, ben lifimi yarısına kadar getirdim arkadaşlar. Toplamda 4 tane model kurdum. 4 tane modelimin de en sonuncu modelimi yine 13 tane ajurı oluncaya kadar, yani ilk yarısını bitirdim. İkinci yarısına geçiyorum. Şimdi ikinci yarısına geçerken ben kenar kısımdan kesme işlemine başlıyorum. Kenar modelim şu kenar modelimiz 18 tane arkadaşlar, bilginiz olsun. Bazıları 19-20 tane yapıyor. Eğer isterseniz bir model daha kurabilirsiniz ya da bir tane kenar modeli, biz başlangıç kısmında buradaki sayıyı 21 miydi 23 müydü tam hatırlamıyorum ama
bir kenar modeli daha ekleyerek daha sonra model kurulumunu ortalayarak başlayabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi kenar modelimin 18. kenar modelimi bitirdim. Doladım. Burada kesme işlemine başlıyorum. Tam bu örneğimin 13 tane ajuru var. Tam yarısındayım yani. Kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bakın en son ajurumun üzerindeki ilmeğimi de ördüm. Doluyorum ve bu iki ilmeği yine düz olarak kesiyorum. Yine modelime aynı şekilde devam ediyorum. Evet, eksiltirken hem lifimizin eksiltmesine başladık hem de buradaki modelimizin ikinci yarısına, yani modelimizin eksiltme sırasına başladık. Şimdi buradaki eksiltmelerimizi yine 3 tane ajuru oluncaya kadar devam ettirelim. 3 tane ajurumuzu yaptıktan sonra yine bu aralara model kurulumunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi lifimizin ön yüzünden buradan eksiltme yaptım. Buraya kadar yine modelimi aynı şekilde devam ettireceğim. Yine son kısımda kenar modelinden önce 2 ilmeği keseceğim. Daha sonra dolayıp kenar modelimi öreceğim. Arka yüzde de doladığım ilmeği ördükten sonra kesme işlemi yapacağım. Burada da doladığım ilmekten önceki 2 ilmeği keserek daha sonra doladığım ilmeği ve kenar modelimi öreceğim. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir işlem yok. Modelimiz aynı şekilde devam edecek. Buradaki 3 tane ajurumuzu örüp gelelim ve tekrar lifimizi eksiltirken model kurulumunu bir defa göstereceğim. Daha sonra final kısmında yine birlikte devam edeceğiz. 13 tane ajurumu yaptıktan sonra lifimi kesmeye başladım ve kesmemize başladığımız sıradan itibaren 3 tane, bakın şurası, 3 tane ajurumu yaptım ve modelimin ikinci yarısını devam ettirdim. Şimdi kenar modelimi ördükten sonra doluyorum. Yine 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Kestiğim ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 ilmek ördüm. Şimdi normalde alt sıralarda 3 tane ajurda buradan bir model arttırarak lifimizi genişletiyorduk. İsteyenler bir tane daha örnek kurarak 5 tane örnek kurabilir. Benim için büyüklüğü dediğim gibi yeterli. Biz bundan sonra yani 5 tane kuran da yine aynı şekilde yapacak zaten. Şimdi biz burada sadece bu iki modelimizin arasına modeller kuracağız. Artık lifimizi daraltıyoruz bildiğiniz gibi. Şimdi 10 tane ilmek ördüm. Bakın son ilmeğim yine ajurumun üzerindeki ilmek. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestiğim ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane düz ilmek ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 2 ilmeği birlikte ters olarak kesiyorum. 8. Doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 5. Doladım. 1 ilmek ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlk modelimizi alttaki modelimizde aynı hizada olacak şekilde kurduk. Yine kestiğimiz ilmek 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmek ördüm, doluyorum.
Yine modelime devam ediyorum. Aynı şekilde model kurulumuna devam edeceğim. Yine kesme işlemlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Yine burada da şu iki modelimizin arasına bir model kuracağız. Şuradaki yine iki modelimizin arasına da bir model daha kurarak burada toplamda 3 tane model kurmuş olacağız ve lifimizi eksilteceğiz. Bakın modelimizin şimdi bu kısmını şuradan başlamış oluyoruz. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Fazla bir işlem yok dediğim gibi. Bundan sonrası tekrara giriyor. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, kesme işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. İki modelimizin arasındaki kurmuş olduğumuz modelimizin 8 tane ajurunu yaptık ve buradaki modelimizin de son ajurunu yapacağız bu sırada. Bu iki sırayı göstermek istiyorum. Hemen kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kestim. 3'e düşürmüş oldum. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestiğim ilmekle birlikte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Doluyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Aradaki modelimi aynı şekilde devam ettiriyorum. Hemen bu sırayı da yapıp arka yüzden örüp tekrar ön yüze gelelim. Ön yüzü tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen modellerimi aynı şekilde devam ettiriyorum. Bu modelimizin son sırasındayız. Ben bu iki ajurumun arasındaki bir ilmeği yine arka yüzden ters öreceğim. Daha sonra tekrar ön yüzde birlikte devam edeceğiz. Tekrar ön yüzdeyim. Buradaki modelimiz bitti arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Şu karemizin kenarındaki bütün ajurlar toplamda 25 tane arkadaşlar. 13 taneyi yarısına gelinceye kadar yapıyoruz. Kesme işlemine başladıktan sonra toplam 12 tane yapıyoruz. Yani alttakiler ve üsttekiler dahil toplamda 25 tane ajurumuz var. Şimdi burada bu modelimizi bitirdik. Yine kenar modelimi 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Eksiltmeye her sırada devam ediyoruz. Daha sonra doladığım ilmekten sonra kestim. Kestiğim ilmekle birlikte 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın buradaki modelimiz bittiği için devam ediyoruz. 11, 12, 13, 14, 15 ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. 16. Son ajurumuzdan önceki 2 ilmeği kestik. Toplamda 16 ilmek örmüş olduk. Yine modelimize aynı şekilde devam ederek eksiltirken sonraki iki modelin arasına yine modellerimizi kurarak devam edeceğiz arkadaşlar. Yine tekrara giren kısımlar bunlar. O yüzden çok çekmeyeceğim. Tepe kısmında lifimizin en üst kısmında birlikte devam edeceğiz. Evet, eksiltmeye devam ediyoruz. Bakın bu modelimizi bitirdikten sonra 16 ilmeğimiz vardı. Sıradaki modelimizin 13 tane ajuru oluncaya kadar devam ettirdik. Yine kesme işlemine devam ediyoruz. Hemen kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kestim. Kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Doladım ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestiğim ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 ve bakın ajurumun üzerine de örüyorum 10. Yani siz modelinizi 13 tane ajur oluncaya kadar devam ettirince buradaki ilmeklerimizin sayısı yine 10'a düşüyor arkadaşlar. Tekrar doluyorum ve yine buradaki ters modelimizin, yani ters ilmeklerimizin üzerine düz ilmek geliyordu. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum düz olarak. Tekrar örmeye devam ediyorum. Modelimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Yine modelimizin diğer kısmına da ters ilmekleri kuracağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben bu modelimi de bitireceğim ve şu uç kısmına gelinceye kadar öreceğim arkadaşlar artık. Evet, lifimi bitirdim. Son hali bu şekilde, oldukça basit ve elime her aldığımda arada uzun mesafeler olmasına rağmen hiç zorlanmadan yaptığım bir modeldi. Akılda kalıcı. Zaten model kendini ilerleten bir model. Yaptıkça 1-2 modeli çıkardıktan sonra unutacağınızı sanmıyorum. Modelimiz 3 boyutlu, kendinden desenli, kabartmalı bir modeldi. Bakın şu şekilde de daha yakından gösteriyorum. Oldukça güzel duruyor kendi hali de. Şimdi ben normalde bütün liflerimi bir ağırlığın altına koyuyorum ve daha güzel bir form almasını sağlıyorum. Ama şu an bu lifimi henüz herhangi bir ağırlığın altına koyarak form işlemi yapmadım. Ama genelde yapıyorum. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Şu an hemen videoyu çekip bitirmek istediğim için size bu şekilde gösteriyorum. Şu son kısmına da çok değinmedim ama arkadaşlar önceki videolardan dönüp bakabilirsiniz. Son kenar modelinden önce, son kenar modeline geçtiğimiz zaman 11 ilmeğimizin olması gerekiyor. Dediğim gibi diğer videolardan yararlanarak yapabilirsiniz. Ben şu üst kısımdaki ipimi de sola doğru kaydırma yöntemiyle geçiriyorum ve tam köşe kısmında bitiriyorum ki daha düzgün bir görüntü, yani alt kısmındakiyle aynı olmasını istediğim için bu şekilde yapıyorum. Tabi bunda biraz potluk oldu ama çok da önemli değil. Dediğim gibi lifimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım rahatlıkla yapıp beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun.